Rusya hakkında bilinmesi gereken 15 gerçek. Madde 1. Dünyanın en büyük ülkesi ama Rusya 17 milyon kilometrelik alanıyla toprak genişliği bakımından dünyanın en büyük ülkesi ve gezegenimizin 9'da birini kapsıyor. Rusya'nın uzunluğu ise 10.000 kilometre. Yüz ölçümü bakımından bu kadar büyük olsa da Rusya'nın saat dilimleri konusunda beklenmedik bir rakibi var. Fransa bu konuda Rusya'yı gerisinde bırakıyor. Tüm deniz aşırı ve diğer bölgelerdeki departmanları göz önüne alınırsa Fransa'daki saat dilimi sayısı 12, Rusya'daki ise 11. Madde 2. Dünyanın en büyük aktif volkanı. Rusya toprakları üzerinde dünyanın en büyük aktif volkanı olan Klyuchevskaya Sopka bulunuyor. Volkanın yüksekliği 4 kilometre 850 metre ve her patlamada daha da yükseliyor. Klyuchevskaya Sopka son 7000 yıldır aktif. Madde 3. Kadın hakları. Rusya'da kadın ve erkekler için eşit haklar Amerika'dan önce sağlandı. Rusya'da kadınlara seçme ve seçilme hakkı 1918'de, Amerika'da ise 1920 yılında verildi. Madde 4. Beyaz geceler. Rusya'da Mayıs ayı ortalarından Temmuz ayı ortalarına kadar güneş uzun süre ufuk çizgisinden kaybolmuyor. Geceler bu nedenle çok aydınlık ve neredeyse yok denecek kadar kısa oluyor. İskandinav ülkelerinde de görülen bu durum St. Petersburg'un güzelliğine güzellik katıyor. Bu döneme ise beyaz geceler deniyor. Madde 5. Oymyakon. Rusya'nın Yakutistan bölgesinde bulunan Oymyakon köyü dünyanın en soğuk köyü olarak biliniyor. Köyde hava sıcaklığı 1924 yılında rekor düzeye ulaşarak -71,2 dereceye düşmüştü. Madde 6. Katyusha. Katyusha kelimesi Rusya için çok şey ifade ediyor. Bu kelime Yekaterina isminin kısaltılmış hali. Bir asteroidin ve Rusya ile özdeşleşmiş operacı Serap Çiftçi'nin Moskova'daki Türkiye Festivali'nde seslendirdiği bir şarkının ismi. Katyusha ayrıca 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan bir çok namlulu roket atarın da ismiydi. Madde 7. Kinjal Dağı. Kuzey Kafkasya bölgesindeki Kinjal isimli dağ neredeyse tamamen imha edildi. Dağın tepesi 1960-70'li yıllarda Mineralniye Vodi kentindeki havalimanına iniş yapan 2 yolcu uçağının düşmesine yol açmıştı. Günümüzde dağın yerinde sadece bir plato var. Fotoğrafta Kinjal Dağı'nın önceki halini görmekteyiz. Ve bu da sonraki hali. Madde 8. Sakal vergisi. Çar Büyük Petro döneminde sakalı olan erkekler sakal vergisi ödüyordu. Madde 9. Bomba sığınakları metrolar. İkinci Dünya Savaşı sırasında metro istasyonları bomba sığınağı olarak kullanılıyordu. Hava saldırılarından korunmak için sığınılan dönemde istasyonlarda 150 kişi dünyaya geldi. Madde 10. Moskova metrosu. Moskova metrosu her gün 7 milyon yolcuya hizmet veriyor. Bu sayı yoğun günlerde 9 milyona çıkıyor. Bu herhangi bir metronun ağırladığından çok daha yüksek. Metronun toplam uzunluğu 327,5 kilometre. Ayrıca 196 istasyonu bulunuyor. Tarihi önemi olan metronun Pulaşat Revolutsi istasyonundaki bronz köpek heykelinin burnuna dokunulmasının şans getirdiğine inanılıyor. Madde 11. Deniz aygırları. Kışın yüzen ve buzlu suyun tedavi edici etkisi olduğuna inanan kişiler Rusya'da morji, deniz aygırları olarak anılıyor. Deniz aygırlarının sayısı yaş fark etmeksizin her geçen yıl artıyor. Ülkede buzlu suda yüzmek için havuzlar açılıyor. Bu gelenek ülkenin en soğuk bölgelerinden olan Yakutistan'da da sürdürülüyor. Madde 12. Kediler için pasaportlar. St. Petersburg'daki Ermitaj Müzesi'nde farelere karşı kedi bekçiler bulunuyor. Her kedinin fotoğrafının bulunduğu bir pasaportu da var. Madde 13. En pahalı balık. Dünyanın en pahalı balığı 1927 yılında Rusya'da tutulmuştu. Tihana Sosna Nehri'nde avlanan balıkçıların ağlarına 1227 kilo ağırlığında mersin balığı takılmıştı. Balıktan 245 kilo, 289 bin dolar değerinde birinci sınıf havyar çıkarılmıştı. Madde 14. Batıl inançlar. Rusya'da kavgaya yol açacağına inanıldığı için kapı eşiğinde el sıkışılmıyor.
Bir de birçoğu kara kedi yolu geçtiğinde kendilerine şanssızlık getirmesin diye parmaklarını birbirine çatıyorlar ya da düğmelerini tutuyorlar. Ya da kara kedi önlerinden geçecekse hemen arkalarını dönüyorlar ki kara kedi önlerinden geçmesin. Bir yolculuğa çıkmadan önce de hep beraber bir odada toplanıp birkaç dakika sessiz bir şekilde oturuyorlar. Madde 15. Subbotnik. Rusya'da halkın gönüllü olarak sokak temizliği yaptığı güne Subbotnik deniyor. Bu gelenek Ekim devriminden beri devam ediyor. Teşekkür ediyoruz vakit ayırıp dinlemiş olduğunuz için. İyi günler dileriz.